Ben Japonya'ya 9 yıl önce geldim. 9 yıl Bayağı oldu. oldu. Bu kadarını bile yapamıyor musun diyorlardı bana. Ne kadar yavaşsın. Böyle yani inanılmaz Nasıl ya. başa çıktın bununla peki? Başka ne bileyim ya batacağım ya çıkacağım diye düşünüyorum. Zaten durum kötü. Sumimasen, ima o店の前にいるんですけれども、本日やってますか? Kampai. Kampai abi. Çok o dönem hayatımın en stresli dönemiydi benim. Diyor bak erkek arıyorlarmış. Erkek mi arıyor? Öyle yazıyor. Nasıl erkek arıyor? Kadın resmi var ama Allah Allah. Çok değişik bir şey yazıyor. Zengin kadınları çocuk falan diyorsan. Çocuk sen dedin şu anda, ben demedim. Ve bana da evlenmeden önce böyle bir estetik paketi almıştı. Yasaktı. Giydiğin anda çıkarttırıyorlardı. Allah Allah. Erkekler gidiyor ve kadınlar bunu aldatma olarak görmüyor. Jackie Chan gelmiş. Ne işi var? Jackie Chan'ın burada. Japonya'dan, Tokyo'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bunu nasıl şarkı söylüyor böyle. Bugün özel bir konuğum var. Bunlar çıldırdı. Anam coştu lan bunlar. Konuğum burada. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler. Bugünkü konuğum Selin. Merhabalar, ben Selin. Soyadımı da söyleyeyim, belki ilginç olur. Selin. Selin Tokyo. Tokyo. Ben onu Tokyo. soracaktım. Sen direkt Evet. söyledin. Gerçekten Tokyo mu senin soyadın? Gerçekten Tokyo. Ben evliyim. Eşim şu anda Japon vatandaşı ama orijinalinde Güney Koreli. Vatandaşlığını değiştirmiş. Değiştirirken de burada kendini soyad seçebiliyorsun. O da Tokyo'yu seçmiş. Böyle biraz hani Onunki Tokyo, özgün biridir. seninki Tokyo. Onunki Tokyo olunca ben de evlenince ben de Tokyo oldum. Enteresan. Japonlar da çok şaşırıyor. O kadar tuhaf geliyor ki onlara da aslında. E-Devlet'te de Tokyo mu yazıyor? Gerçekten E-Devlet'te de Tokyo yazıyor. Güzel. Ama kimse bana Tokyo diye hitap etmiyor. Nickname gibi bir şey başta sandım ama güzel, Evet, enteresanmış. herkes öyle sanıyor. Herkese. Hiç Cem- kimse inanmıyor Cem Tokyo. Tokyo da bende durmuyor. Seninle beraber şöyle Yoyogi Parkı'na doğru Tamam. gideceğiz. Hediyemi de şöyle bir takdim edeyim. Ya çok ayıp oldu. Ben bir şey Yo, almadım. estağfurullah, sen misafirsin ya. Ya çok da güzel paketi var. Ben de Ne o demek? zaman sana bir şey ısmarlayayım madem. Ya hiç Bununla karşılığında. önemli değil. Bir şeyler içeriz belki, kahve falan. Beni kırmadın, geldiğin için Estağfurullah. teşekkürler. Şu anda Shinjuku'dayız. Shinjuku'dayız, evet. Shinjuku'dayız. Ben burayı Tokyo'nun merkezi diyorum. Bilmiyorum, sen de Tokyo öyle, için öyle, merkez der misin? Çok biraz şey ya. Cıvıl cıvıl mı diyeyim. Cıvıl cıvıl. Gündüzü de ayrı, gecesi daha da ayrı. Shibuya da merkez ama orası biraz daha böyle gençlere yönelik gibi. Shinjuku daha böyle otellerin, büyük otellerin olduğu, Bir de iş ulaşımda yerlerinin olduğu daha kolay bir yer. oluyor burada sağa sola gitmek. Benim iş yerim de burada, Shinjuku'da. İş konusuna gelelim. Seninle aslında daha çok Japonya'da iş, o konular üzerinden Evet. biraz konuşmak istiyorum. Tamam. Öncelikle Japonya'da ne zaman yerleştin? Soruyu soramadım. Kaç Tamam. sene önce yerleştin? Ben Japonya'ya 9 yıl önce geldim. 9 yıl Bayağı oldu. oldu. Ben yurt dışında okumak istiyordum. Böyle fuarlara falan katılıyordum Türkiye'de. Hangi üniversiteye gideyim diye. Orada bir Japon okulu buldum. Ama üniversite değil. Bir Japonca okulunu tanıtan bir stand vardı. Oraya gittim, tanıştım. Çok memnun kaldım. Bir anda böyle Japonya'ya gelmeye karar verdim. 1,5 ay falan sürdü o kurs. Çok memnun kaldım. Yani hayatımda böyle bir dönüm noktasıydı benim Etkilendin için. sen o zaman. Çok etkilendim. Ve dedim ki ben kesinlikle burada okuyacağım. Hemen üniversitelere falan başvurmaya başladım. Sonra da öğrenci olarak geldim. İlk serüven senin öğrenci olarak başladı. Öğrenci olarak yaklaşık Tokyo'ya geldin. 2-2,5 yıl öğrenciydim burada. Sen burada uzun dönem ilk başta öğrenci. Öyleydim. Öğrenci. İşte yüksek lisansımı burada yaptım Tokyo'da. Gene dönmek istemedim. Biraz iş hayatını deneyimlemek istedim. Bu arada eşimle tanıştım. Yani biraz hayat beni sürükledi gibi oldu. Buraya yaşamaya doğru, yerleşmeye Evet. doğru Japonya çekmiş seni o zaman. Aynen öyle oldu. İş uzadı. Eşimle evlenme durumumuz oldu. Ve 9 yıl oldu. Tamamıyla bağlanmışsın. Evet. Ha, ne güzel ya. 9 sene 9 sene oldu. kamerayı çekelim. Benim Selin'le tanışmam aslında biraz enteresan. Evet ya, ben bahsetmek istemiştim ben de. İlk kez Japonya'ya geldiğimde 2018'de yaklaşık 5 sene önce dönüyorum. Narita'dayım. Hatta o zaman kız arkadaşım, şimdiki eşim de Eşin yanım. o muydu? Hatta bak ilk görenlerdensin bilmiyorum. sen. Ciddi İlk de olabilirsin. misin? Bilmiyorum, hatırlıyor musun? Anlamış olmam lazımdı. Havalimanına kadar gelmiş kız. Senin orada kontuarda bir şeyle, yanlış bilmiyorsam bir şeyle cebelleşiyordu böyle. Çekinle Pasaportla ilgili bir sorun mu vardı? problem Ne mi olmuş? oldu? Ben Yok. orada geçelim mi? Bir yolu tutmak için 3 kişi bekliyor. Ben de yardım etmek istedim. O esnada böyle tanıştık. Aslında oradan bir Türk pasaportunu görmüştüm ben. Atatürk Havalimanı vardı o zaman, 2018 senesi. Bir indik, öyle bir konuşma, sohbet, muhabbet derken aslında benim Japonya ile ilgili hani ileride yaşayabilir miyim düşüncelerimin başlarında duruyorsun sen böyle. Aynen Biraz öyle öyleydi. konuşma Gerçekten. olunca bir köşesine koydum seni o tarafta. O zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Sen böyle tam
Japonya'da yaşayan birine sormak istiyordun ne yapayım? Ben heyecanlıydım Fikrini o zaman. almak için. Evet. Sen buna çalışıyordun galiba hala. 2018'de Türkiye'de çalışıyordum. Sultanahmet'te bir otelde çalışıyordum resepsiyonda. O sene de zaten bıraktım, istifa ettim. Tazminatla o parayı aldım. Geldim burada Takadoro Baba'da 3 aylık kursa. Ben Türkiye'de çalışıyorum ama bırakıp dünyayı gezmek istiyorum. Aa sen Ne onu yapayım? hatırlıyorsun. Ha. Hani bana sordun dedin ki Evet, evet. sence işimde kalayım, yükseleyim mi? Maşallah, Hani nasıl hatırlıyorsun? öyle bir şey mi yapayım yoksa dünyayı mı gezeyim? Ne dersin demiştim. Ben de dünyayı gez dedi. Evet onu ben hatırlamıyorum. Hatırladın mı? Galiba ben oradan sonra seni dinlemiş olabilirim. Evet ama bence zaten sen kararını vermiştin. Ya Ve o zaman evet, biri çok- sana yüksek sesle söylesin diye Böyle bekliyordum beni böyle bir bence. ittin biraz. Zaten öyle bir düşüncem var gibiydi ilk Ya başta sen da. de burada otelde çalışıyorsun değil mi? Ben de senden tanıştığımız zaman 2018'de otelde çalışıyordum. Onun üstüne ben çok iş değiştirdim. Çok işte işte. Ya onu sormamın sebebi hani böyle otel çalışınca değişik milletlerden insanlar Evet. geliyor, sohbet muhabbet ediyorsun. İtalyanı, Fransız, Avrupa'dan, Amerika'dan, işte Evet. Asya'dan. Canın çekiyor, gidip görmek istiyorsun, o kültürleri tanımak Evet, istiyorsun. O da çok etkili oluyor. Çok doğru ya. Birçok insan tanıyorsun. Seni Yoyogi Parkı'na getirdim. Kahvem abi bir şey alayım bari çok oldu. 500 lira. 2 tane bilet alacağız burada. Yoyogi Parkı'na gireceğiz. Bunlar Koreli herhalde. Tamam. Tam bir hafta sonu etkinliği. Geliyor burada kafasını dağıtıyor. Tabii de merkezi yer olunca inanılmaz bir kalabalık oluyor. Hafta sonu zaten Tokyo'da. Şöyle bilirim Bölge Parkı. Fotoğrafçılar yeteneklerini mi diyeyim geliştirmek için böyle free model'lar falan arıyorlar ya. Belki biliyorsundur. Şimdi resim çekmek için izin almak gerekiyor. Japonya'da her yerde. Evet. Bir tek Bölge Park'ta Aa. izin almadan çekim yapabiliyorsun. Onu bilmiyordum. Herkes buraya Ne getiriyor. güzel. Japonya demek, kural izin demek. Ben bazen şeye de şaşırıyorum. Mesela videolarda insanların yüzünün görünmesi kesinlikle yasak. Video çekiyorduk işte bir çalıştığım şirkette. Bütün böyle müşteriler videoda çıkan insanların yüzlerini blurlatıyorlar. Ya o ne kadar Çok zor, tuhaf bir ne şey kadar çıkıyor, aslında evet. uğraştırıcı bir şey ya. Kesinlikle. Gerçi benim videolara, bende hiç blur yok. Allah ne verdi. Yok. Hatta bir ara eşimle öyle bir tartışma olmuştu. Ben bisikletle Japonya'yı gezerken otobana girmiştim yanlışlıkla. 4-5 tane polis arabası geldi. Hani polislerin isimlikleri ne kadar gösterince eşim böyle bir bana Çünkü Onları ona göre sil- çok ters. yani evde bir de tabii polis olunca Evet. senin eşin Koreli. Sen Kore soğuğunu daha iyi bilirsin. Oralar Evet. daha beterdir. O kadar alışkın ki soğuğa. Küçük çocukların bazılarında görüyorum çorap giydiriyorlar. giy- Üzerindeki Aynen öyle, kışın montları bile. çıkarıyorlar alışsınlar diye. Aynen. Bizde olsa tam tarafıyorsun. Aa çocuğum tersi. üşümesin. Ben Aslında hiç iyi bir sevmem şey. soğuğu o yüzden mesela. Hiç Aslında iyi sevmem. bir şey bak. Çocuk ne güzel koşuyor böyle. Hani vücut alışıyor ya o soğuğa. Daha dirençli oluyor aslında güzel. Bak. Öğrenciyken çalışmaya başladım. O zaman ilk öğrencilikten Tamam. başlayalım. Öğrenci olarak geldin 2,5 sene mi demiştin? Evet, 2,5 yıl. 2,5. Yüksek lisans yaptım. İlk başlardaki durumundan başlayalım o zaman. Tamam. İlk başta geldin 2,5 sene öğrencilik yaptın. Buralarda Evet. nasıl kaldın? Hani evi, kalacak yeri nasıl hallettin? Japonca okuluna geldim demiştim ya. Orada ben family stay dedikleri yani aile yanında kalmayı denedim. Ve bir aileyle tanışmıştım zaten o okul sayesinde. Nasıl buldun peki onu? Japonca okulu ayarladı onları bana hepsini. Onlar buldu aileyi. Kendi özelliklerimi okula yollamıştım. Onlar da benim özelliklerime uygun, beni kabul edebilecek bir aile buldular. İlk öyle tanıştık. Sonra ben yüksek lisans için tekrar Japonya'ya gelmeye karar verince aileye tekrar yazdım. Dedim ki ben geliyorum, sizin yanınızda kalmak istiyorum. Ondan sonra ilk önce o ailenin yanında kalıyordum ben. Herhangi bir ücret veriyor musun? Evet bayağı kira gibi bir ücret veriyorsun. Neden O peki kiraya- aile yanında hani bir eve çıkmaktansa tek başına? Şöyle ben hiç Japonca bilmiyordum, kültürünü hiç tanımıyordum. Japonya'ya gelmek gibi bir fikir kafamda hiç yoktu. Tamamen tesadüf oldu. Ya Almanya'ya gidecektim ya Amerika'ya gidecektim yüksek lisans, öyle düşünüyordum. Sen biraz daha hani o kültüre girebilmek adına Aynen. Çünkü Japon ben bir ailenin onların yanında kalmak kalırsam, istedin. Onlar bana hem öğretirler dedim, yol yordam gösterirler. Banka hesabı açmak gerekiyor, telefon almak gerekiyor, nasıl yapacağım, onların hepsini öğretsinler Biz diye. bir bankaya gittik zaten Japonca bilmeden imkansız zaten. Bir bankaya gidip de Kesinlikle, hesap evet. açmanın o prosedürü zaten 1000 tane kağıt, kancısı, suçlu busu derken acayip kafa karıştırıcı bir olay. Şey vardı, ben ilk hala öyle diye tahmin ediyorum. Hanko var ya Japonların damga. imzası. Onu mesela çıkartman gerekiyor. Bankalar kabul etmiyor hankosuz. Böyle bir sürü şey vardı. O yüzden ailenin de kalmak istedim. O benim
benim ödediğim fiyata şey de dahildi. Mesela çamaşırlarımı yıkıyorlardı. Ne kadar ödüyordun? 90 bin yen. Aylık. Evet. Nerede kalıyordun burada? Saitama tarafındaydım. Mesaj yazan oluyor. Şehir house'ları kullananlar oluyor. İşte Evet, bu aile yanında da kalan birkaç kişi öyle bana mesaj yazmıştı. Mantıklı ama senin yaptığın eğer hani Japoncayı istiyorlarsa. evet tanımak, öğrenmek istiyorlarsa güzel bir yol. Çünkü o ailenin hayatına da dahil olmuş oluyorsun. Kaldığım ailenin 2 kızı vardı büyük 30'lu yaşlarında. Baba çalışıyordu. Hem kendi işlerini anlatıyorlardı. Bir Japon ailesi nasıl yaşar, ne yapar onları öğretiyorlardı. Özel günlerini benimle beraber kutluyorlardı. Ben o deneyimi yaşamak istedim. İngilizce biliyorlar mıydı? Hiç bilmiyorlardı. Japonca değil mi? Onu da istedim aslında. O bilerek. ne kadar güzel bir şey. Bak ben eşimin anne Evet. babasının yanına gittim. Hiç İngilizce bilmiyorlar. Ben ne böyle 4 gün 5 gün sırf Japonca ya. Çok Hani daha iyi olmuyor mu? bak Değil mi? ilk 1-2 gün anlamıyorum. Ama ondan sonra hani hal ve hareketler böyle mimikler onu demeye çalışıyor falan derken böyle çözmeye çalışıyorum. Eşim de genellikle böyle İngilizce Japonca karışımı olunca onların öğrettiği Japonca ile birkaç günde eşimin öğrettiği Japonca neredeyse bir seneye tekabül Kesinlikle ediyor. öyle. Acayip Zorda fark ediyor. kalınca öğreniyorsun. Evet. Yemek yiyeceksin. Çatal nerede diye bakınıyorsun. Bir şekilde hani kafana hemen geliyor. Bu çatalın Japoncası ne? Okul hayatı nasıl geçti senin için? Okul hayatı o kadar güzel geçti ki. O kadar güzel geçti ki anlatamam. Benim okulum iyi de bir okuldu. Hayatımın şansıydı yani. İyi ki gelmişim. Hiçbir gün bile pişman olmadım. Ne güzel. Çok kötü günlerim de oldu. Çok parasız kaldığım günlerim de oldu. Okula başlamadan önce Japonca çalışmışlığın var mı? Biliyor muydun bir şeyler? Okula başlamadan önce yoktu. Çünkü benim okulum Sofya Üniversitesi diye geçiyor. Japonya'da global bir üniversite diye biliniyor. Eğitim dili neredeyse bütün bölümlerin İngilizce. Çok güzel. Buraya gelmeden önce Japonca yoktu. 2,5 Yoktu. Zaten sene. İngilizce okuyacaktım. O yüzden pek açıkçası harıl harıl Japonca öğrenip geleyim diye düşünmedim. Türkiye'den gelen birisi için Japonca öğrenmek istiyorlar diyelim. Onun üzerinden de biraz seninle konuşmak istiyorum. Çünkü sen o eşikleri biraz zor yollardan da geçtin, öğrendin. Ne tavsiye edersin? Nasıl bir yol izlemelerini Japonca öğrenmek gösterirsin? için. Japonca öğrenmek için. Sıfır. Hiç Japoncası yok ama Japonya'da gelip yaşamak istiyor. Türkiye'de öğrenecekse, yani Türkiye'de öğrenmeye başlayacak diye tahmin ediyorum. Yani Japonya'ya gelmeden önce öğrenmeye başlayacaksa. Ben aslında sadece Japonca için değil de bütün diller için o dille alakalı bilmiyorum bunu çok sık duymuşlardır herkesten de. Filmler, diziler, o tarz şeyleri izlerlerse, ilgileri olan bir şey izlerlerse öğrenmek zevkli bir hale geliyor. Kulak aşinalığı oluyor bir Kesinlikle. süre sonra. Eşim Şöyle tavsiye ediyordu. Eğer biraz Japonca çalışmak istiyorsan çocuk filmleri var. Doraemon falan diye. Belki Anpanman falan var. Eşim de bana diyor senin Japoncan Kodomo no Nihongo falan. Kodomo Onları Nihongo izle falan falan diye. diyor. Çocuk Japoncası. Animelerdeki Japoncayı öğrenip de gelip burada konuşmak benim bildiğim olmuyor. Öyle bir şey Tabii yapmıyorlar. olmuyor. Bu tepkiler falan biraz abartılı oluyor animelerde. Yani anime de fena değil aslında ya başlangıç için. Biliyorum herkes diyor ya Japonya'da öyle konuşmuyorlar ki günlük hayat farklı diyorlar ama şimdi bizde de dizilerde, çizgi filmlerde konuştukları Türkçeyi olduğu gibi belki günlük hayatta konuşmuyorlardır. Ama yine de o dizileri izleyenler Türkçe öğreniyor. Saygı dili var atıyorum hani babaya Keigo, karşı farklı, evet. arkadaşa karşı farklı, Evet. işte patronuna karşı farklı. Benim de o işte zorlandığım noktaların başında geliyor. Onda bir şey söyleyeyim mi? Japonların bile zorlandığı oluyor. Çünkü keigo diyorlar yani kibar dil. Kibar dilin de kibarı var. Farklı seviyeleri var. Bazen benim Japon arkadaşlarımdan da ya bunun çok kibarca söylenişi nasıldı falan diye takılan oluyor. Bir otelde keigo konuşmak zorundasın. Mecburen öğrenmek zorundasın. Saygı dilinde konuşuyorsun. Böyle Evet. arkadaşın geliyor. Unutmuşsun artık. Arkadaşına karşı da o kibar dille Yapıyordum. O kadar çok kibar dille yapıyordum ki. konuşuyorsun. Bazıları böyle bu benimle niye böyle konuştu? Acaba bir mesafe Kesinlikle. mi koydu? Böyle şeyleri de düşünüyorlar. Yani otelde çalıştığım sürece oradan çıktıktan sonra herkese keigo konuşuyordum. Bütün arkadaşlarıma. O kadar tuhaf oluyordu ki çok tuhaf. Yani sen de düşün şimdi böyle çok kibarca konuşuyormuşum gibi. Nasılsınız Cemre? İyi misiniz? Afiyettesiniz inşallah falan gibi. Çok zorlandım Japoncamı değiştirmekte. Şöyle geçelim. Ne sırası böyle ya? Maşallah. Sen böyle bir sıraya girer miydin? Ya bilmiyorum girebilirim ya. Japonya'nın zorluklarından mı? Biraz. Dur seni şu aşağı götürecektim. Buranın güzel bir gör. gölü var. Abi ne güzel yatmışsın ya. Böyle yatasım geldi vallahi helal olsun. Uzun bir süre buradasın ki puzzle'ları birleştirmeye çalışıyorum. Geldin, kaldın, işi nasıl buldun? Onu konuştuk. İşi Onu konuşmadık. konuşmadık galiba. İlk başta iş olaylarına nasıl girdin burada? Üniversite mezuniyetim yaklaştı.
Sonra Japonya'da çalışmak istediğime karar verdim. O yüzden okulu bir sene uzattım. Çünkü burada Shukatsu dedikleri iş bulma periyodu var. Onu mezun olmadan önce yapman gerekiyor. Ben Nedir işte tam o olay? O Shukatsu dediğinde. job hunting diyorlar İngilizce'de. İş bulma süreci. Mezun olmadan işini bulman gerekiyor. Evet. Sana öyle bir zorunluluk koşuyorlar. Zorunluluk değil de kültür böyle burada. Yani yasal bir şey değil tabii ki ama O gözükmeyen herkes kurallardan öyle mı yapıyor. yoksa buradaki? Mezun olduktan sonra iş bulmak gibi bir çok az belki. Bazı Japonlar belki yapıyordur. Ama böyle bir toplum kültürü var. Yani mezun olmadan önce bulman lazım. Ben de işte önce okulu uzattım bir 6 ay iş bakmak için. Bizim okula geliyordu böyle şirketler. Hani kariyer haftaları olur Türkiye'de de üniversitelerde. Öyle tanıtmaya geliyordu kendi şirketlerini. Ben de onlara katıldım. Onların bir tanesinde ilk çalıştığım oteli buldum. Onların insan kaynakları gelmişti tanıtım yapmaya. Beni tavladılar. Açıkçası ilk başta çok güzel geldi gözüme. Keio Plaza diye bir otelde çalışıyordum. Keio Grup diye bir gruba ait. Belki onu biliyoruzdur bence Türkler olarak da. Var mı? Meşhur Ben böyle arabaları bilmiyorum. marabaları. Benim bir Keio'ya sürü ilgili şeyleri tek var. bildiğim tren hattı. Trenleri var. Üniversitesi de vardı. Üniversitesi de var Üniversitesi de aynen. Onlar evet o da onların herhalde. İlk başta işi o şekilde. Öyle buldum. Japoncan nasıldı? O zaman Japoncam çok azdı. Sen ilk başlarda böyle Japonca böyle harıl hurul çalışanlardan Çalışmadım. mıydın? Yok değildim. Ben sadece okumaya geleceğim, Türkiye'ye döneceğim diye düşünüyordum. Bir de dediğim gibi benim derslerim hep İngilizceydi. İngilizce Anladım. bir bölümde okudum. Niye öğrenmedim ya? Ben üniversite hayatımı açıkçası çok dolu yaşamak istedim. Biraz daha o şekilde Çok, devam etmek istedim. Yani tabii ki ders çalıştım ama her şeyi yaşamak istedim burada. Deneyimlemek istedim, gezmek istedim. Böyle bir film var Jim Carrey'nin Yes Man mi ne öyle bir film var. biliyorum. Her şeye evet diyor Jim Evet, Carrey evet. ve hayatı değişiyor. Aynen öyle. Sen o zamanlar öyleydi. o şekilde mi davranıyordun? Jim Carrey'nin filmindeki gibi dedim ki bundan sonra bana bir şey teklif edilirse gezmek, yeni bir şey denemek. Hayır demeyeceğim hemen. Hani evet diyeceğim diye düşündüm. Ve çok güzel geçti ama o şekilde. Bir sürü yeni şey deneyimledim. Bir sürü arkadaş edindim. Bir sürü yere gittim. Güzel. Tam bu Japon kültürünün tam içerisine girmişsin o zamanlarda. Evet, öyle Benim oldu. seninle ilgili hatırladım. O Atatürk Havalimanı'nda konuşmada öyle bir Japonca şeyi hatırlıyorum. Nasıl öğrendim? Sen galiba şey demiştin bana. Ayıp söyleyeyim, eşek gibi çalıştım bir dönem. Evet. Japonca öğrenmek için. Evet. Böyle de olması gerekiyor zaten. O işte benim işe başladığım süreçte oldu. Ya sen daha iyi anlatırsın da hani İngilizce gibi değil aslında. Hani sürekli böyle tekrar yapman, kelime ezberlemen lazım. İngilizce Evet. yine sağdan soldan böyle duyuyorsun ama Japonca'yı çok Daha global bir dil olduğu için doğru. denk gelmediğin için sürekli müzik dinleyeceksin, insanlarla konuşacaksın. Çok zor yoksa evet. Kanji tabii. kullanıyorlar. Onları Alfabe, ezberlemek hiragana, çok katakana nispeten hani bana daha doğrusu daha kolay geliyor da ben kanjiye geçtiğimde işte 2,5 ayın sonunda okula kanjiye geçmiştik. Yok bende zaten. Birinci dersten sonrası yok bende. zor. Onu da pratikle oluyor kanjide. Ya sürekli böyle Mecbur, evet. alacaksın bir defter. O da bence iş hayatından sonra mesela benim Tavsiyen çok var mı gelişti. kanji öğrenmek Çalışın. isteyenlere? Ya okulda bir yer mesela çok çalışıp düzenli çalışanlar kanji öğrenebiliyor tabii ki. Ama ben iş hayatına geçtikten sonra mecburen kullanmak zorunda kaldım. İş yazışmaların hepsi kanji ile oluyor. Bir mail atıyordum. O maili saklıyordum sonra. Daha sonra çalışmak için. Ha, bunu bu şekilde atıyorlar. Bu kelimeyi burada böyle kullanıyorlar diye. Hani taslak olarak hep böyle saklıyordum. Tabii sen de bir de öğretilen ilimleri. altyapıda olunca neyi nasıl öğreneceğini de az çok Tabii biliyorsun. üsttekiler oradan. aynen bana öğretiyorlardı. Mesela bu konuda böyle mail atılır, burada böyle yazılır. Onları yazıyordum o şekilde öğrendim. Bazen bir de kanjinin çok değişik bir özelliği var. Kanjiyi görünce ne demek istediklerini anlayıp okuyamayabildiğin zamanlar oluyor. Kanji öyle tuhaf bir şey. Kanji öğrenmek isteyenlere kısaca sen diyorsun ki çalışacaksınız, Çalışmak, bol bol evet, pratik yapacaksın. pratik Japon bulacaksın, sürekli konuşacaksın. Herhangi bir dil için de tabii geçerli bu. Burada yaşayan yabancı arkadaşlarım eğer mesela İngilizce konuşabilecekleri bir ortam varsa, öyle bir hani community, öyle bir grubun içindelerse ve Japonca kullanmasalar da yaşayabiliyorlarsa Japoncaları gelişmiyor. Evet, bazı yabancılarda o var. İngilizce üzerinden adam bir iş bulmak istiyor. Yani diyor ki ben burada 1-2 sene yaşayacağım. Japonca o topa girmek istemiyorum. O şekilde de Öyle yaşayanlar var. O hani Yani ana 5 dili yıl yaşayan var, 6 yıl yaşayan arkadaşlarım var. Ya benden daha uzun artık burada evlenmiş, çoluğu çocuğu Ha, o 18-12 rahattır o yaşına zaman. Hani gelmiş o insanlar işiyle var. birlikte sürdürüyor o zaman. İyi değil Japoncaları. O zaman gerek duymuyorlar değil mi? Gerek duymuyorlar. İşleri bazen gerektirmiyor da Japonca konuşmalarını. Şöyle bir dönsene. Lafını unutma. Şurada güzel bir açı yakaladım. Ördekler geçiyor.
Japonca kısmını da bu şekilde geçtin. Güzel. Ondan sonra otelde çalıştın. Otelde yaşadığın, iş yerinde yaşadığın diyeyim. Otel değil de genel olarak sıkıntılardan bahsedecek olursan ilk Evet. aklına gelenler. Ben orada halkla ilişkiler gibi bir pozisyondaydım. Yani müşteri ilişkileri yapıyordum. KO Group dedik ya. KO Group çok geleneksel bir Japon şirketi. Çok katı kuralları var. Hiç esnek değiller. Hiçbir çalışma arkadaşım İngilizce konuşamıyordu. KO eski bir grup olduğu için bütün çalışanları da çok eski, çok yaşlı. Yani herkes 30 yıldır zaten orada çalışan insanlardı. Yani dikkat etmen gerekmiyor, ekstra dikkat etmen gerekiyor Evet. gibi bir durum. Benim üstümdeki pozisyondaki insanlar öyleydi. O kadar sertlerdi ki anlatamam. Zaten Japonca konuşamıyorum. Telefona çıkmamı istiyorlardı mesela. Tamam bakarım tabii ki de. Hiç Japonca bilmiyorum ya. Daha bu sefer ayıp olacak karşıdakine. Çalıyor, açmıyorum ya da açıyorum, anlamıyorum. Yanlış bir şey söylüyorum. Bu kadarını bile yapamıyor musun diyorlardı bana. Aa, direkt onu tak diye yüzüne söylüyorlar. Tak Hiç, diye bu söylüyorlardı. yaşlarda o var. Evet. Çok sert, böyle tepkileri de öyleydi. Şu an meşgulüm, görmüyor musun? Ne kadar yavaşsın. Böyle yani inanılmaz Nasıl ya. başa çıktın bununla peki? Çok o dönem hayatımın en stresli dönemiydi benim. Hasta oldum hakikaten böyle. Yani vücut ağrılarım falan, o zamanlar kalma vücut ağrılarım var, öyle değil. Böyle bana kötülük demeyeyim de böyle çok sert davrandıkça İyi yönde mi ben oldu çok senin için? sinirlendim. Dedim ki öyle bir iyi olacağım ki göreceksiniz diye. Ve ben bu kadar şikayet ettiğim yerde 2,5 yıl çalıştım. Ama Ve sen kafaya koymuyorsun. Bu dili öğreneceğim. çok kötü davranıyorlardı ya. Böyle hiçbir şey bilmiyorsun. Şimdi bir konu var. Hani danışmak istiyorsun üstündekine. Allah'ım ya, sen misin danışan yani? Surat. Sen şu anda yaşıyor gibisin o an. Japonların genelinde de böyle bir durum var. Seneler geçmiş mesela hala unutamıyorsun. Büyük ihtimal 10 sene 20 sene de geçse unutamayacaksın. Ya çok Bende de kötü ya. aynı Black durum var. Company diyorlar ya, Black Kaysa diyorlar. Yani böyle çok mobbing uygulayan çalışanlarına, hatta hani Bu intihar senin edenler çalıştığın oluyor. yere özel bir durum değil. Onu da söyleyelim. Değil. Genelinde var bu durum. Kesinlikle. Benimkisi çok geleneksel bir Japon şirketiydi. Ben hani onu unutmasınlar. Daha böyle uluslararası şirketler var, yabancı devam edelim. şirketler var. Onlar hiç böyle değil. Özellikle yabancılarla çalışan, yatırımcıları olan, ilişkileri olan şirketler hiç böyle değil. Ya biraz da denk gelmek, güzel işe denk gelmek olayı da Evet, var tabii. Ama tabii ki tabii var. genelinde senin yaşadığın zorluğu yaşayan yabancılar da bir hayli fazla. Var. Bir de servis sektörü böyle Japonya'da. Sen de biliyorsundur. Omotenashi diye bir şey var. Yani müşteri tanrıdır burada. Ya, Yani robotsundur, anladın mı? Hiçbir hissini gösteremezsin. İnsan olmuyorsun o noktadan sonra. teşekkür ediyorlar, arigato diyorlar, giderken teşekkür ediyorlar. Bir dakika sen orada durmuyorsun ama en az 10 kere teşekkür ediyorlar. Bir şey anlatayım, çok Ya, değişik anladım. bir şey. Değişik bir yanım var belli. Müşteri ilişkilerinde 2 masa çalışıyorduk. Bir back office dedikleri, içeride çalıştığımız bir ofis. Bir de müşterinin karşısına çıktığımız bir masa vardı. Hani kohai dedikleri, yani yeni giren sen. O dış masada çok çalışıyorsun ilk başta. O kadar soğuk ki o masa. Kışın hele, resepsiyon çok büyük bir resepsiyondu onun için herhalde. Yemin ediyorum dışarıda dursan daha sıcak. O kadar soğuktu. Bir de böyle iki kapı arası ceryan yapıyordu. Üniformalarımız ketendi, yazlık ve kesinlikle kışlığa değiştirmiyorlardı. İlginç. Biraz hani böyle kalın bir çorap giyeyim bari altıma dersin ya, hani ısınayım diye. Yasaktı. Giydiğin anda çıkarttırıyorlardı. Makine vardı, hani vending machine diyorlar ya, para atıyorsun. İnce çorap aldırıyorlardı vending machine'den. Vay. Soğukta hasta oluyorduk biz. Hepimiz. Benim üstlerim de hasta oluyordu. Doğal olarak. Ve o hasta olduğun için bu senin suçun. Hasta olmaman gerekiyor. Hasta olup iyileşip geldikten sonra herkesten gidip tek tek özür dilemen gerekiyordu. Çok özür dilerim hasta olup işleri size bıraktığım için. Özür dilerim hasta Ya olup bunu işleri diyorlar size mı? bıraktım. Yoksa hani böyle bir şey gözle görünmeyen kural mı? Üstün mü diyor buna? Yani- Hani gideceğim herkesten özür mü diyeceğim? Böyle Bana denmedi ama herkes özür diliyordu. Ha, Sen okey. dilemezsen yani Japon yani yapıyorsa sana kötü bakacaklar yani. yani herhalde Japon'du değil mi onlar? Özür Japon, dileyen. tabii, Japon tabii ki. yapıyorsa senin de ondan önce yapman lazım gibi bir durum. İlginç. bir- Ama genelde benim de hep bu videolarda söylediğim şey, Japonya'daki bu iş stresi bence dünya üzerindeki ilk bir iki ülkeye girer. Ya gerçi şimdi Türkiye'de de biliyorum çok stresli arkadaşlarım var benim. Ta oradaki durum biraz da hani ekonomik durumla Devam. da şuranın Ya ne kadar rengiyle güzel ya birlikte çekeyim şeyleri. seni. Ya bu sonbahar Baksana. Japonya'da ne kadar güzel oluyor Çok ya. güzel oluyor, evet. Ağaçların renkleri. Çok güzel. Şurası çok güzel mesela.
O kadar stresten, Ay evet, bir sıkıntıdan anda bahsettik. yaşadım. Bak işte Çok- Japonya'nın da böyle bir arada kalmışlığı var ya. Ben bu yüzden işte Evet. kafayı yiyorum. Ama benim sonraki işlerim çok iyiydi ya. O yüzden çok olumsuz şeyleri böyle boca ettim ama Sıkıntıları konuşmak ki. lazım, söylemek lazım. Çünkü insanlar genellikle buraya geldiğinde hani Güllük buranın gülistanlık havasına, suyuna değil. çok saygılılar, sokaklar tertemiz. Evet. Tamam onlar gözüküyor ama bir de gözükmeyen birçok şey var. tabii ki. Ama her ülkede zordur herhalde. Buranın da böyle. Ha, senin Otelde- şu andaki işin, ona diyorum. Sen şu anda otelde çalışmıyorsun. Çalışmıyorum. Şu andaki işin nedir? Şöyle ben turizmle alakalı bir şirkette çalışıyorum gene şu anda. Hı hı. Hem böyle bir medya ayakları var. Hem YouTube yapıyorlar hem Instagram yapıyorlar. Söyleyebilirsin Hem de, istiyorsan. söyleyeyim mi? Tamam, Buyfood diye bir şirket. Tur satıyoruz platform üzerinden. Şu anda orada ben B2B partnerliklerini yönetiyorum. İş partneri buluyorum. Networking yapıyorum. Ne kadardır çalışıyorsun? Ne kadar oldu bu işte? Burada 4 ay oldu. İş bulmada bir sıkıntı yaşamıyorsun sen anladığım kadarıyla. İş bulmada yaşamadım, evet. Genel olarak da zaten bu Tokyo'da iş bulmak kolay mı? Benim şöyle bir avantajım vardı. Ben burada okudum. Burada okuduğunuz zaman bir üniversite daha rahat oluyor işe girmek. Selin'e D vitamini aldıracağız. Şöyle bir şey oldu. Kamerayı kapadım. Senin burada yaşadığı süre o kadar fazla ki hani o aradaki hikayeleri, o tecrübeleri atlamamak adına sürekli böyle düşünüyorum, es veriyorum. Farklı bir sorun var. Tokyo'da yaşamasaydın, Evet. Japonya'nın hangi şehrinde yaşamak isterdin? Ben Tokyo'yu çok severek yaşıyorum. Başka hiçbir yerde yaşamak istemem. Hokkaido'da, Hokkaido. Hokkaido'da kesinlikle yaşayamam, biliyor musun? O soğuktan zaten daha henüz huzurlu, sessiz, sakin bir yerde yaşayacak bir yerde değilim daha. Sen o Kafa olarak. kırsala gideyim, Henüz orada bir daha Japon orada değilim. Evet, daha henüz bahçesini düzenleyeyim, domates ekeyim öyle şeyler yok senin yok, için. daha değil en azından. Daha böyle henüz aktif olmak istiyorum. O yüzden Tokyo değilse gene bir büyük şehir. Osaka falan olurdu Osaka. herhalde. Çok severek yaşıyorum ya Tokyo'da. Çok karışık, çok insan var. Evet, stresli ama her sen, şey burada. Evet, sen o stresle de başa çıkabiliyorsun. Evet, henüz öyle. Belki yorulurum ileride, bilmiyorum ama. Azmi gösterebiliyorsun. Mesela ben senin yaşadıklarını yaşamış olsaydım, kendimi senin yerine koyuyorum. Büyük ihtimal bir yerde ya böyle bir giderdim 3 ay 5 ay ya da bir sene böyle bir yeri gezerdim. Bir Japonya'dan çıkardım. Yedirdim, o strese büyük ihtimal gelemezdim. Ama sen tam tersi orada yaşadığın zorluk söylediğin gibi sende pozitif böyle itici bir şey olmuş. Olabiliyor bazen, evet. Her zaman değil tabii ama Bu güzel bir şey aslında. başka ne bileyim, ya batacağım ya çıkacağım diye düşünüyorum. Zaten durum kötü diye düşünüyorum. Daha yükselmekten başka çare yok. Gelecekteki Japonya planlarını söyler misin? Ben Japonya'da uzun süre yaşamayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Böyle bir yarım söyledin. Çok severek annem falan izlerse üzülür mü diye düşündüm. Burada yaşamayı seçerek geldim. İleride de burada yaşamak istiyorum. 5 sene sonra. Hani öyle sorular var ya. 5 Evet. sene sonra kendini nerede görmek Nerede istiyorsun görüyorum? Japonya'da? Yani iş kadını olmak istiyorum. İşimde çok yükselmek istiyorum o yüzden. Daha iyi tabii ki para kazanmak isterim. Daha iyi şartlarımın hep ileride şimdikinden daha iyi olmasını isterim. Burada iyi bir iş kadını olmak istiyorum diyeyim. Yani Anladım. yaptığım işte iyi olmak istiyorum. Evliyim zaten. Çocuk falan diyorsan Çocuk sen dedin şu anda, ben demedim. şu an düşünmüyorum. Şu anda da gözüken bence iyi bir yoldasın. Bakalım, Allah Allah. bir terslik çıkarmazsa Allah diye. büyük. Senin de Allah büyük. kendimize bize doğru çektik. Allah büyük. Hazır D vitaminimizi aldık. Evet. O güneşi aldık. Şimdi Selin'e Japonya'daki kız erkek ilişkilerini biraz sorayım. Benim aslında çok Japon erkek arkadaşım oldu, yani arkadaş olarak da onu demek istiyorum. Çok fazla burada app kullanan, dating app, Tanışma. tanışma app'leri. Daha lokal app'ler var burada. Çok Japonca olan. Bayağı bir kullanan var. Bayağı bir, o kadar çok kullanan var ki. Ya ben lafını kestim. Akihabara'da video çekmeye gittiğimde böyle bir yere girdik. Binanın içerisine girdik. Yanlışlıkla bir katta indim. Merak ettim, ne diye sordum. Evlendirme diye bir tane biliyorsundur. Evet. Ofis var. Gidiyorsun, Var. bilgilerini veriyorsun. Sana böyle bir tane kız ya da Buluyorlar. erkek buluyorlar. Tak diye kendini bir sonraki gün belediyede buluyorsun, evleniyorsun. Evet. Şu anda toplumda öyle bir sorun var. Özellikle çalışmaya başladıktan sonra, yani burada şakaycın oluyorsun. Öğrencilik bitiyor, şakaycın oluyorsun diyorlar. O kadar zor ki biriyle tanışmak, bir araya gelmek, bir ilişkiye başlamak. Ve ben bunu o kadar çok arkadaşımdan duydum ki. Hepsi app üzerinden arkadaş bulmaya çalışıyor. Hem erkek hem kız. Hatta böyle şakalaşıyorduk, yani bak böyle bir kız buldum falan diye. Bir Japon olup da tabii o çekingenlik var. Yabancılarda galiba daha rahattır. Yabancıların burada tercih edilme durumu biraz daha fazla değil mi Japonlar tarafından, kız ya da erkek? Sarışın bir Sarışınlar kızsan, seviliyor, evet. erkeği bilmiyorum. Sarışın bir kızsan Japonya'da, Japonca öğrenmene gerek yok. Her şekilde ya model olursun ya biriyle kolaylıkla tanışırsın. Evet, o doğru. Mesela belki yurt dışında güzel kabul edilmeyecek bir kız Evet, bile evet. Ya ben burada neler bazen gördüm model diyeceğim de. oluyor.
O çok enteresan bir kültür. Ya ama Kendilerine farklı görünüyor diye öyle Benim gördüğüm ne yaklaşıyorlar. biliyor musun? Normal insan gözüyle bakmıyorlar onlara. Bir Bakmıyor. çizgi film karakteri gibi bakıyorlar ya. Enteresan Kesinlikle. bakış açıları var Japonların. Ama erkeğine göre değişiyor gerçekten. Tabii ki yabancılarla ilgilenen erkekler tabii ki var. Dil konusu problem oluyor. Onlar İngilizce konuşamadıkları için bazen yaklaşmakta çekiniyorlar. Benim çok arkadaşım var öyle, ilgisi olup da yaklaşmayan. Eğer kız Japonca konuşuyorsa o çok büyük artı onlar için yani. İlgilenirler, konuşmak isterler yani. Japon ilişkileri biraz mesela Türk diyeyim, şimdi Türk'üz biz. Türk ilişkilerinden farklı. Benim eşim Koreli olduğu için ben biraz Kore ilişkilerine de aşinayım. Onlar biraz aşağı daha yukarı. rahattır diye tahmin Türklere çok ediyorum. benziyor Koreliler. Sevgili olduktan sonra kız arkadaş, erkek arkadaş oldun. Artık telefonlaşırsın, mesajlaşırsın. Her gün görüşürler değil mi Türkler? Ben öyle düşünüyorum ama. Tabii gece bir uyudun mu diye bir Yani mesaj, mesaj gün atılır, içerisinde. görüşülür. Ya da görüşmek için mesela izin almazsın. Randevulaşmazsın da mesela şöyle demezsin. Bir haftada 2 kere buluşacağız. Tamam mı? Hani kararlaştırmazsın Türkiye'de. Aile gibi olursun ya Burada biraz. öyle bir şey var o zaman senin. Burada öyle bir şey var. Ben onu o kadar şaşırmıştım ki hala bile Garip %80 geliyor. alıştım Tabii diyeyim. 10.000 kilometre ötedeyiz bu. Ama bu genel olarak hani dünyadaki insanlarla kıyaslayınca genel olarak biraz garip kaçıyor bu Japonların hal ve hareketleri. İlişkilerde Evet. biraz bir zayıflıkları var bunların. Randevulaşman gerekiyor. Baya böyle takvimine şu gün şu saatte falan. O var. Bir de onun sonrasında da gelişen olaylar var. Bu Duygu Evet. abla da Hı hı. elini kolunu nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Japon erkekler hakkında. Duygusuz köpekler gibi. Japonya'da olmadığı için de bunlar hep Var, garip var. geliyor. İlişkiler burada daha şey geçiyor. Soğuk. Böyle Soğuk. serin kanlı. Biraz daha zayıf, öyle hararetli bir şekilde yaşamıyor. Yok, yüksek şey yok. Yüksek duygular yok burada. Böyle inmeli, çıkmalı, inmeli, bir kavgalı tane- öyle şeyler yok. Sen uzun süredir buradasın. Bir tane çifti sokakta böyle canım Var acı ya. diye böyle bir Her sarıldığını, şey öyle. öpüştüğünü falan gördüm. Belki Yok. çok nadirdi. Bir elin parmağını geçmez. Sarhoşlarsa belki. Ama sen Koreli, eşin Koreli olduğu için Kore'de biraz Evet. daha rahat Biz tabii aynı onlar da. canım. İki Türk gibiyiz işte inmeli, çıkma. Bizimki öyle Yani biz de geçiyor. Kore'ye gittiğimizde beni gördüğümde Japonlar hep kıyasladım. Çok rahatlar. Hani Çok- böyle, evet, çok evet. o konularda Çok arkadaş canlısı. Mesela hemen yaklaşır, konuşmak isterse. tabii. Hiç öyle acaba ay konuşmasam rahatsız olur mu demez. Pat. o yüzden Hemen. bir de güzeller. Kızları da güzel, erkekleri de güzel. Tabii ki çok önem veriyorlar. Şimdi Japonya'daki ünlüler ve sokakta gördüğünüz kızlar arasında çok büyük bir fark yok. Yani böyle bir televizyonda bir ünlü görüyorsun, bir kız görüyorsun. Güzel. Sokakta da aynı kız olabiliyor. Ama Kore'de böyle o K-popçılar falan özellikle böyle aşırı güzeller. Sokaktakiler normal. Yani kötü değil ama normal. Yani aradaki fark daha fazla. Kızlarda Anladım. da erkeklerde de. Japonya'da erkekler de öyle. Televizyonda gördüğüm bir erkek sokakta da var. Uçurum yok diyorsun Çok yani. uçurum yok yani. Belki Öyle bir bende şey var. o Kore'deki o sıcakkanlılık beni daha çok çekiyor. O yüzden Olabilir. biraz daha ılımlı yaklaşıyorum o tarafa. Benim mesela kayınvalidem yaptırmadığı şey yok yani. Her türlü Estetikten- bakım, estetik. Geçilmiyordur o zaman. Ve bana da evlenmeden önce şey aldı, böyle bir estetik paketi almıştı. İstediğin seks Çeyiz yaptır, olarak sana- güzelleş gel dedi. Allah'ım her gidişimde böyle bana şey diyordu, Selin kilo mu aldın, Selin kilo mu aldın? Her seferinde Ha, bu öyle iyi diyordu. yönde mi söylüyor, kötü yönde Kötü mi? yönde. Ha, kötü yönde. Kilo mu aldın, kilo mu aldın diyordu. Şimdi diyordu ki bu bizim kültürümüzde normal. Hep böyle sorarız. Tatlı sorunlar ya. Tabii Tatlı sorun, sıkıntı bunlar. Yaptırsa. Eşinde estetik var mı? Yok henüz. İster misin? Eşinde böyle bir estetik. Bu da garip geldi. Ya o eskiden Normalde çok kıza kızıyordum. sorarsın, kadına sorarsın estetiği var mı diye. Herkes Eşine soruyorum şu anda. Eskiden niyeyse böyle tepki gösteriyordum daha gençken diyeyim. Daha böyle toyken. Şimdi canın istiyorsa yaptırsın. Canı istiyorsun. Seninle şöyle bir muhabbet oldu. Dur dedim bekle kayıt tuşuna Evet, basayım. önemli bir Şimdi konu. arkadaşlar şöyle bir durum var. Çektiğim videolarda bazen eşim de dahil oluyor. Hatta kameraman olarak kendisine yardım istiyorum. Genellikle her videonun altında yazan var. Eşini niye göstermiyorsun? İşte en son ana babanın yanına gittin. Niye göstermiyorsun? Tanıyor musun? Vesaire böyle değişik kafalarına göre yorumlayan bayağı bir insan var. Şimdi o konuyu bir de Selin'in Evet. gözünden dinleyelim. Benim de eşim kesinlikle sosyal medyada fotoğrafının ve videosunun paylaşılmasını istemiyor. Biz bunun için eşimle eskiden defalarca kez tartışma yaşadık. Çünkü ben bir Türk olarak yani erkek arkadaşımın resminin paylaşılmasını normal karşılıyordum. Ama onlar istemiyor. Yani yer almak istemiyorlar. Şimdi bu sefer diyecekler ki senin eşin Koreli, Japonya'da da böyle bir şey biz ne bilelim. Ona da cevaben Evet. hemen. Ama o Japonya'da büyüdü ya. Japon Bir kültürüyle yetişti Bir o. Japon gibi şu anda. Aynen. Yani Demek istediğim kalbi hani Japonca gibi yani atıyor diye. Japon ya da mesela eşinin yüzünü niye göstermiyorsun? Japon çiftler hep böyle ama. Yani mesela benim arkadaşlarım var o kadar. Birlikte çalıştığım insanlar oldu. Yani evli olduklarını, sevgili olduklarını
olduklarını, sevgilileri olduklarını çok çok sonra öğrendiğim o kadar çok kişi oldu ki. Sosyal medyalarında böyle hani el ele, böyle yanak yana çok resimler falan hiç yok. Koymazlar yani. Gençler falan biraz koyuyor. Selin daha kibarca söylüyor. Ben biraz daha genele de hitap etmek amacıyla şöyle cevaplayayım. Özelden de yazanlar var. Bu konu yani videolarda böyle arttıkça bende böyle bir strese kadar yol açıyor. Karın nerede? Öyle Aynen. Ben genelde cevap vermiyorum. Engelliyorum. Beni öyle insanlar izlemesin, takip etmesin. Ona dert anlat. Evet. Arkadaş hangi biriyle uğraşacaksın? Sen utanıyor musun? Şöyleydi, Aynen. böyleydi vesaire. Böyle değişik muhabbetler var. Neyse. Bana da Türk akrabalarım falan diyor ki evliliğiniz nasıl gidiyor? Devam ediyor mu? Ediyor da adam istemiyor, şimdi ne yapayım? Yani onlar görmek istiyor. Bir de sen o dedin, o kayıtta değildik. Hani böyle bir kültür yok ya Yok. burada. Anlamıyorlar arkadaş. Burada mesela şimdi biz sevgililer, eşler üzerinden konuştuk ama arkadaşının resmini paylaşırken bile izin almak zorundasın. Zaten. O benim için o kadar artık böyle ne derler? Stresli Oldu ki ben bir arkadaşımla bir yere gittiğim zaman bile sadece kendimi paylaşıyorum artık. Çünkü onunla izin almakla uğraşmak hiç istemiyorum. Sıkıldım. Stresli bir iş o. Ekrana çıkmak, SNS'e çıkmak başka görülüyor. Türkiye'deki gibi görülmüyor. Bak sesini değiştiriyorlar bazen haber kanallarında. Evet, istemiyorlar çıkmak yani. İzin alacaksın. Çiftler zaten çok görünmüyor. Ve bu onlar için normal. Bu çünkü onun kendi yüzü, kendi bedeni, öyle diyeyim. Tecrübelerimizi anlatıyoruz. Bizim yaşadığımız olay da bu. Bize denk gelenler işte eşimin, arkadaşlarımın, Selin'in vesaire derken böyle bir durum var. Yani eşini niye göstermiyorsun? Ana babanı niye göstermiyorsun? Japon ana babamı göstermiyorum diye azar yedim insanlar. Neyse böyle biz sihirbaz şeyine gidelim. Gidelim yani. hadi. Sihirbazın Sihirbaz yerine kafeye. gidelim. Yaşlılar Japonya'da niye çalışma ihtiyacı duyuyor? Bir kısım bence şuradan geliyor. Japonya'da bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'yı kalkındırmak için toplumca bir seferberlik vardı burada. Herkes çok çalışsın ülkesi için ve bu ülke kalkınsın diye. 2. Dünya Savaşı'ndan Evet. sonra. Ben bunu İngilizce öğretmenliği yaparken böyle bazı yaşlı öğrencilerim vardı. Onlar bana söylemişti. O yüzden o eskiden böyle burada ülken için çalışabildiğin kadar çalışma kültürü varmış. O zamandan gelme bir kültür gibi Evet. bir şey olmuş o zaman şimdi. Yani böyle çok yaşlılar o kültürden geliyorlar. O yüzden bu ülke için kendileri çalışmak zorunda hissediyorlar. Yani boş kalmak istemiyorlar. Bir de var, yani burada zaten yaşlı bir kültür var. Çok genç nüfus az. Evet. O yüzden de gençlilik, yaşlılık bizdeki gibi bakılmıyor. Biraz daha farklı. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Büyük şehirlerin dışına çıkıldığında genç yok Yok, neredeyse. hiç yok, Herkes evet. kırsalda bir işte tarlasıyla orada burada Evet. uğraşıyor. İnanılmaz bir iki büklüm ya. Oturdu o yürüme ne diyorlar? Onların bir aletleri var. Evet, İki evet, büklüm evet. toprağa kazan teyze amca gördüm ben ya. Benim mesela ilk çalıştığım otelde bir tane çalışma arkadaşım vardı diyeyim. Arkadaşım yani koca adam. 40 yıldır o otelde çalışıyormuş. Neredeyse otel açıldığından beri. Ondan sonra tabii emeklilik yaşı geliyor, ayrılıyor. Gene başka yerde çalışmaya girdi. Evde oturamadı yani. Ya bunların O birçoğu da yaşta bile. emekli olmuş mesela. Paraya ihtiyacı yok. Çalışma kültürleri yani sadece iş olarak değil, böyle bir aktif olma kültürleri var burada. Bir iş yapma, bir işe yarama. Bir şeyle uğraşmak istiyorlar. Hobileri Aynen. de çok mesela. Güzel bir şey aslında ya. Evet yani o konuda güzel. Hobilerinin çok olması iyi fakat hani bilmiyorum sen böyle 70-80 yaşına geldiğinde kendini Japonya'da hala çalışıyor olarak Dilsem, bilmiyorum. ya bak- çalışır mısın o yaşlarda mesela? Ya Gerçi biz bilmiyorum Japon ya. olmadığımız için böyle bir durum var. Hani kendimizi onların yerine bilmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Boş duranlar daha çabuk yaşlanıyor. Öyle bir şey var. Ben bunu gördüm. Mesela Neydi? benim Parlayan demir ışıldar mı? Işıldayan demir mi parlıyor? Öyle bir şey var. işleyen Ha, demir işleyen, pas işleyen. tutmaz. Ha, işleyen demir pas tutmaz. Aynen, mesela benim üniversitede profesörlerim vardı böyle 70-80 yaşında. O yaşta bile hala dinç, güzel giyimli. Ne, bir şeyle. Akılları, fikirleri yerinde. Ben hep o zaman düşünüyordum. Diyordum ki ben de yaşlandığım zaman böyle olmak isterim diyordum. 70 yaşında da mesela öğretmensem öğretmenlik yapmak isterim diye hoşuma gitmişti yani. Japonlarla Evet. bizler arasındaki aslında o Fark. farkı da ortaya koyuyor. Ben mesela eve giderken bazen görüyorum işte o küçük çocukların okuldan çıkma saati elinde bir bayrakla köşede duruyor. Evet. Çocukları karşıdan karşıya geçirmek için. Amcam git evine otur diyorum mesela en basitinden. Ama Ya. o öyle bakmıyor işte duruma. En basit örnek bu arada. Ben sevdiğim için diyeyim. Hokkaido'da böyle bir hayvanın bokunu temizlerken kendimi bulabilirim ama sevdiğim için. Sen Hokkaido'ya gitmek istiyorsun. Ben seviyorum, oraları seviyorum. Japonya'ya gelinecek en
güzel ay. Senin için hangi ay? Bir ay seçmek istersen hangi ayı seçersin? Mayıs Ve ayları falan herhalde. neden? Yazı biraz nemli oluyor. Nemli oluyor. Evet. Haziran, Temmuz, Ağustos unutun diyorsun o ayları. Haziran, Temmuz, Ağustos özellikle. Yani mesela ben Antalya'da büyüdüm. Antalya çok sıcak. Buradaki nem mi diyeyim olmadığı için burası bana çok kötü geliyor yazın. Ben olsam kışın gelmezdim. Sonbaharda Sen Mayıs'ı gelirim. seçtin. Ya da Mayıs. Yani Sakura'yı da geçtim böyle. Yani Sakura'ya da çok kalabalık oluyor ya. Burada yaşayan biri için, hani başkası için ben Sakura için geleceğim, Japonya'yı göreceğim. Tabii yaşayan birisi için Tabii, artık yani normal tamam, geliyor. Doğru. Herkes Sakura'yı görmek için geliyor. Benim ay tercihim de Ekim. Ekim de çok iyi oluyor. Evet, doğru. Mayıs ve Ekim. O iki ayı yazın. Evet, Onu da sonbahar. gelecek olursanız not edin. 5, aha Kuero yazıyor. Aa, ne kadar çok şey var ya. Bunların hepsi kulüp olması lazım. Öyle mi? Burası Kabukicho. Renkli renkli. Her şey olabilir burada. Şu Kurosawa. Aa, bunlar Bunlar diyor. kız barları hakikaten. Göz var. Oturabilirsek güzel olacak. Bakayım. Kapatmış mı? Kapatmış deme sakın. Telefon ederseniz hemen dönerim diyor ama yok kapalı. Kapalı mı? Burası bir bar ama sihirbaz barı. Sihirbazlar burada sana içki getiriyor, gösteri yapıyor. Konsept bu. すみません、今お店の前にいるんですけれども、本日やってますか？はい、わかりました。はい、はい、わかりました。お待ちしております。2名です。はい、ありがとうございます。失礼します。 Ne diyor? Telefon ediyorsun. Telefon edince geliyormuş. Yani gelecek. Rahatla abla. Ne zaman gelecek? Hemen geliyorum. Bekleyin kapı önünde. Enteresan. Kapısı da maşallah Japon boyunda. Her katında ayrı ayrı böyle kız kafedir, kulüptür, bardır. Bu tarz yerler tarz var. yerler. Sadece bu binaya özgü bir şey değil. Bayağı bu Kabukicho'da her bina böyle ayrı ayrı yerlerde değişik dükkanlar var. Danse boşluğu bak erkek arıyorlarmış. Erkek mi arıyor? Öyle yazıyor. Nasıl erkek arıyor? Kadın resmi var ama Yüz ifaden değişti. danse. Olay ne? Oo. Allah Allah. Güzel. Çok değişik bir şey yazıyor. Zengin kadınları böyle basit bir support edebilecek bir erkek arıyoruz. Otetsu'da yardımcı arıyoruz diyor. Zengin... Öyle diyor. Bir de bana Zengin baktın ama. ilgilenebilirsin. Öyle diyor. Zengin kadınlara kantanla supporto yani böyle basit bir destek, simple basit bir destek Ben sağlayabilecek. anladım onların basit desteği. 5. kata böyle bir yer koyduklarına Bak, göre bir haftada 2-3 saat çalışıyormuşsun. parası ne kadar? Ondan sonra 18 yaşından 70 yaşına kadar herkes olabiliyormuş. 18 Parası yazmıyor bak işte. Parası yazmıyor mu? Aa, çok enteresan bir şey ya bu. Ya niye şaşırdın buna? Ben böyle tabii çok gelmiyorum Kabukicho'ya ondan olabilir. Belki çok vardır Kabukicho'da Burası böyle şey. Kabukicho değil. Burası Kabukicho arkadaşlar. Burada bak 5. kattayız. Böyle neydi belirsiz bir binada ama afişe bak. Parasını da yaz ama burada tabii para muhabbeti yoktur. Oradaki gibi mevzu, gibi bilmiyorum izliyor musun? Oradaki İkka'nın yaşadığı gibi mevzular dönebilir. Böyle köle möle boynunuza Burayı şimdi tasma biraz takıp. daha merak ettim ben. Bak telefon numarası var aramak Çok şey yapmadım. istiyorsanız. Aşırı göstereyim. Tutarlar şimdi. Ararlar. Türkiye'de sayısız telefon. Ama çok Telefona yazar bakma. arkadaşlar. Bak aramayın bayağı bir para yazar. Ay sakın ha diyormuşum. Ben bir kere şeyden hatırlıyorum. Çok para çok tuzaktan dönüyor burada. O var. Bir de farklı bir yere bağlayacağım. Ben bir kere buradan babaannemi aradım. Bana bir fatura geldi. 2 dakika bir konuşma $100 falan geldi. Aa tabii. O zaman bilmiyordum tabii. Ödeyince anladım. Bir daha aman yurt dışından öyle bir şey yapma. Ya bir de Enteresanmış. buralar çok tehlikeli. Ben otelde çalışırken buraya gelip parasını kaptırıp bize gelen müşteri çok oluyordu. Burada çok şeyler dönüyor. Anlat dinleyelim. Böyle Japonya'nın burası Kabukicho. Her şey olabilir. Ya tabii gidiyorlar mesela böyle değişik kuralları var. Bir içki açtırmak ayrı oluyor galiba. Bir şey oluyor. Ondan sonra para durmadan yazıyor. Allah Allah. Kartından çektiren olmuştu. Çok büyük paralar Bilmiyorum, kaptıranlar bunları yapanlar olmuştu. bir de Japonya'da. Ya bunlar yabancıydı herhalde. Yabancı. Dur bakayım. Evet yabancıydı. Çok normal burada ya. Erkekler gidiyor ve kadınlar bunu aldatma olarak görmüyor bir kısmı. Erkekler de gitmek de istiyor. Gidiyorlar da. Aynanın bir de kız tarafından olanı var. Tabii. O bence çok ama şey değil yani maalesef. Biraz seksist bir konu ama o belki kadın giderse kötü görülür ama erkek gidince kötü görülür. Kadın da öyle düşünüyor, erkek de öyle düşünüyor. İkisi Evet, de aynı. ikisi de aynı düşünüyor. Çok normal bir kültür bu. Gidiyorlar orada konuşuyorlar sadece. Konuştukları kadına karşı duygusal bir şey hissetmiyor diyorlar. Kurt sesi çıkar diyorsun, kız uluyor orada Evet, mesela. her Böyle şey bir yapıyor. hareket yap diyorsun, yapıyor. Böyle köle gibi. O esnada onlar uluyabilirdi mesela. Hani değerlendirmek amacıyla. Sen diyorsun yani parasını verdik hiç boş tutmayalım kızları.
Kaç dakika vursunlar böyle. Burası tam mekanı. Ben bunun şeyden geldiğini düşünüyorum biliyor musun? Geyşe kültürü vardı ya eskiden Var şey. burada. Geyşe şeydi, erkekleri kadınlar mutlu ediyordu. Danslarıyla olsun, yemek yerlerken onlara eşlik etmeleriyle Tabii olsun. o dinde bayağı dini bir sembol Evet. gibi işi orada o kadın yapmak zorunda. Ama benim ondaki Oradan görüşüm sanki ben böyle buraya geldi o yüzden o normalde bu da normal kabul ediliyor gibi. bu güzel kültür para gibi. kazandıkları için bence onu düşünmüyorlar. Çünkü deli para var ya. 1分で準備します。はい、ありがとうございますすごい、日本語喋れる。Where from? す。トルコです。トルコ？でもなんでそんな日本語で喋れますか？あ、もう何年前から日本語住んでるので。 Dükkanı biz açtık ya. こっちで閉めます。Ne garip bir dükkan. 今日があるって聞いたんですけど、今日あるそれはなんかセットメニューみたいのがあるんですか？例えば飲み物とか食べ物をオーダーしてプラスショーとかそうですねなんか別料金とかかかるんですか？行き来し Tamam, 8 iyiymiş. 便や Ben halledeceğim. 一つの飲み物も入ってるんですね。まあ入ってない。入ってない。別ではいそうですオーダーしないNe güzel Japonca konuşuyor. 8 bin yen bir de ayrıca bir Ne var? İçki mi? drink söylememiz Okey, gerekiyor. drink de Onun da alırız. ayrı bir fiyatı olacak. Ha, bize buradan bir 10.000 verdirip uğurlayacak gibi Öyle gözüküyor. gibi Okey. görünüyor. Tamam sıkıntı yok. ジ Kim ャ gel? ッキーチェン、あー Jackie Chan mi ビッ gelmiş? グバン、おー、ビッグバンも来たの。日本のタレントわかりますからね。ってことある。 Erotik あと film は starları falan gelmiş. キングキッズも。Bunlar hepsi わかります。あもちあと相ろんジャ撲のニーズ。白鵬、 sana あ bir と şey は söyleyeyim. Bunların AKB48、 yarısı erotik film yıldızı. Her yerden bir şey çıkacakmış gibi ya. Ortama baksanıza. Viski biraz fazla koy. Korkak alıştırma eline. İlk defa Türkçe duyuyorum. Aa, dur ben sana güzel bir küfür öğreteyim de aklın başına gelsin. 2 saatte bir viski verecek. Ver artık şu viskiyi içelim. Adı neydi bunun? Kokoro. Kokoro. Bu kadar ünlünün de burayı bulup gelmesi Değil mi? enteresan. Jackie Chan gelmiş. Ne işi var Jackie Chan'ın burada? Evet değil mi? Eyvallah sağ olasın. Oh. Ne oluyor? Oh, sorry. Empty. Empty. Watch. 1, 2. Okay, 動画 OK. Okay. 1, 2. Ne yaptın lan öyle? Oo. Oo. Ne yapıyorsun? Listen. Allah Allah. Thank you. Thank you so much. Kanpai. Kampay. Kampay abi. Ağzında bir şey mi vardı? Yok, ağzında siyah bir şey var. Bak şöyle bir muhabbet var. Burada sihiri çözersek 1000 yen veriyor. Selin gözünü seveyim. Anladıysan söyle. Çok emin değilim ama. Spider-Man 3. Abi tam bir Spider-Man hastası ya. Seviyorum. Abi bir fırtalayın da öyle yap. Seven Crack. Doraemon and Tail Fed. Abi müzikten Please take inşallah our camera, please. bir tane kart seç diyor. Okay, please remember together. Tamam hatırladık biz de o. Please remember and camera. Hadi あ、じゃあ見て bakalım. 見てみ目る。で見て覚えてください。 Neymiş o? Şöyle bir şey. Inside, shuffle. Please, blow the deck and you remember card is jumping. Tamam. Okay. Please blow. Okay. It's marked with heart. Heart? Okay. You remember card is Okay. 10 of heart. Heart. This card? No? Ya. No? Ah, O it's değil abi. heart but 8. Heart, heart, 8 of heart. Oh, okay, okay, okay. One more kanpai. One more kanpai. Kanpai. Oh. What is this? Please. Orada mıydı? Aa bak. Orada mıydı? Bilmem ki. Ne oldu ben kaç- Görmedim. Ben de görmedim. One more. Abi görenler yorum yazsın videonun altına. Nothing. Where? In the box. Open it. Open? Open. Oh! Watch, 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 watch. Aha. Oo. Dayı sistemini kurmuşsun sen. Take off. Take off. And open it. Oh, 8 of heart. Vallahi helal olsun. Thank you. Go back to New York. Sayonara. Tam şov adamı ya. Any choose number and height. Okey. Seçtim abi. Ben kapatıyorsun. şunu seçeyim. Sen görmüyorsun Tamam. değil mi? Hayır. Okay. Şöyle 4'ü seçtim. Sen kaç Ben de seçtin? 4'ü Sen de mi 4'ü ちなみに seçtin? お互いの数字は知ってますか？ Yes or No? してます。知ってます？してます。
Anlamadım ama Şiteymas abi. Birbirimizin numaralarını biliyor muyuz diye sordu. Biliyoruz. Ha numara. Okey. 3, 2, 1, open it. Oo. Nasıl ya? Yes. Ne One alaka? more, one more, one more, one more. Nasıl yaptın onu abi? Bir kere daha yaptıracağım. Different. Choose number and Tamam. five. Okey. Dur ben Ya dur değiştirmedim bakayım. tamam. Ben Şimdi sıra sende. abi Sen aynı seçtin yaptık mi? yine. Yine Ben bir yaptım. Ben de bir yaptım. Sen de bir yaptın. Hiç değiştirmedim Tamam. ben. Hayır. Abi numaralı zar mı Geri. getiriyorsun? Okay. そしたら、 Altta bir şey mi var? 左手出して。左。はい。 OK。お互い数字知ってますか？ Sallama. してます。 OK。せーので、トゥギャザーで、 Ha, oradan da iki tane bir gelirse yok Hayır. artık Hayır. derim bak. Buraya... Hadi. Abi Ay, hepsi yok artık. Abi hileli zar mı getirdin? Helal olsun. Sugoi Thank you. desu. Sugoi. OK。はい How many coin in your hand? Four. 4. Coin drop. Open. Oo, three. Helal olsun. Nasıl oldu? Please touch under the table. Under the table. Ha, bak para üstten alta gelecek. Can feel. Watch. 1, 2, 3. El çabukluğu. Oh, delicious. Nasıl çok üret? Thank you. Maybe she vegetable. Abi bunda. Kore. Open hands. Hands. It's careful. Hadi be. And open hands. One careful. Ben bunu eve götürelim yiyelim bunu. O bardağın içine bir bakabilir miyim? Ağzına koydu. Senin Tokyo yazıyor. Ağzına koydu. Evet. Okey. Nam nam nam. Oh. What is this? What is this? Ha, kiwi. Oh, it's Kiwi. cute. So cute. Bebek kivi. So baby cute. Baby kivi. Very cute. Oh, so cute. So cute. Ne kadar küçük ya. Kağıt nereye gitti? Farklı bir yere mi aldı? Yeah. Kafamı karıştırdı ya. Cut the knife. Ya içinden çıkmaz değil mi o どっちがいら kağıt? ないですか? どっちがいらないhangisine ihtiyacımız yok? Sol. じゃあ左はいらないです。左。こっちいらない。こっちいらない。 This is cut します。 Bak içinden çıkmasın senin Tokyo. Bak. One. Nasıl yapacak ya? Abi dur. Ne Oh my yaptın? god. Sorry, this is Japanese joke. It's slow motion. But real cut. Bak içinden Tokyo çıkarsa buna şaşırırım. Vallahi. Open it. Yok artık. Oh. Yok artık. What is this? Abi Very yok very artık. juicy. Very juicy. Tokyo yazmıyor değil mi içinde? How to do that? This is. Vallahi Oh, you thank us. Thank you very thank you so much. Nasıl yaptı? Ya bunu soktu içine. Allah Allah. Kaç senedir yapıyormuş bu işi? Sor. Annem var karakolun. Kaç senedir yapıyor? 18年。 Oo, 18 yıl. 18 yıldır bu işi yapıyor. Maşallah kaç yaşında ya? O ikisi desu ka? Oh, this is 46 years old. What? It's magic. 46. ですね。Bu da şaka みんなび herhalde. っくりします。 Herkes şaşırıyor mu? Nasıl bir 46? Kesin şaka bu. Sen böyle 46 bir Japon gördün mü? Valla. Yani gençler. Ya imkansız bu 46 ya. Yalan bu bence. Ben daha yaşlı gözüküyorum bundan. Ben o zaman 50 yaşındayım. 46 yaşında bu abi. Bir bana bak bir buna bak. 4000 çok ya. Ben paraya takıldım. Paraya takıldı. Seni uçurursa parayı hak eder. Öyle mi? Tamam. Bu ne ya? Ay, Nasıl bir tuvalet kapısı? Önce ben bir çekeyim. tamam. Tuvalet kapısına bak. Aha. Aa, çok değişik ya. Aa bu hepsiyle açılıyor. Bu nasıl bir kapı lan İçeri bu? gir. Allah Allah. İttirsen. Aa, ondan mı açılıyormuş? Dışarı çıkamam, bir de girmeyeyim, vazgeçtim. Tuvalete bak. Aa, çok değişik ya. Bak bunların hepsinden su geliyor mu? Yok gelmiyor. Bunlar oyuncak. Hmm. Abimin tuvalet kağıtlarına bak. Enteresan. Çanta mı şu? Çanta gibi bir şey. El düştü bir şey oldu. Eli verdim ben. Çok da şey yapmayayım. Dur ben çıkayım. Dur. Ben çıkayım sen gir. Vazgeçtim, ben burada girmeyeceğim. Çok değişik. Korktun sen de. Okay, watch. Start. Abi başla. Normal kağıt bu. Buraya kadar bir şey yok.
What is this? Yes. Circle. Ball. Morning ball. Ha, bowling topu. Yeah, yeah. Bowling topu. Watch. Oo. Oh, Abi Oo. thank you. nereden çıktı o ya? Neresine sor. Vallahi ağır. Bak şimdi hakikaten uçurmasın bir de. Karnından bowling topu falan çıkarmaz Yeah, herhalde. this is mineral water. Tamam. Okay, please, まだ持っといてください。はい。Suratıma falan fışkırmasın. Yeah. Please for the cup. はい。 Thank you. Next. Okay. Suyu döktü bardaklara. In the water. In the water. İyice bakıyorum. Yeah. Please Hey. copy me. Gözün orada olsun. Yeah. And please copy me. Okay. Yeah. Just please copy me. Okay. And next, what is disappear magic? Okay. Please copy me. Dance time. Okay. Very good. And please turn around. Turn around. Turn around. Yeah. Turn around. Turn around. Very good. Okay. Can feel and what I disappear? Can feel? I can feel. Can feel? Okay. No problem. First time, next time. Okay. Okay. 3, 2, 1. Go! Are you okay? 3, 2, 1. Go! Thank Yine you. el çabuk. Thank you so much. Ulan beni hiç seçmiyor bak hep seni seçiyor. Hadi Selin uçurursun. Pinch it. Okay. Bunu nasıl yapıyor ya? Watch. Aha, kalkıyor mu? Görüyorum. Oh my Bir God. tuşu falan mı var bunun? Sen Bunun tuşu falan mı var? Wow. Allah Allah. Up. Vallahi uçuyor ha. bu. Oh. Ya nasıl yapıyor ya? Thank you. Allah Allah. İp falan mı var görüyor musun? Çok rahat uçurtuyor ya. Wow, this is drone. Allah Allah Allah. Allah. Silent drone. Drone is silent. Watch 1, 2. Hmm. Thank you. Altında da bir şey yok. Normal tahta. Enteresan. Ben bir köşeden bakayım dur. Ne oldu? Abi ne yapıyorsun? 1, 2, 3. Aha. Thank you. Disappear. Abi o ikiye katlandı. Hadi götüremez. Şunu, 最後のお願いがあşununる içine bakabilir miyim? ガラスその中見てもいいですか Oh. İçerisinde bir merak ettim. Okey. Aklıma takılmasın diye bir bakmak istedim. 確認 Tamam okey. El çabuklu, el çabuklu. Her şeyi çektik. Parayı verme anımızı da çekelim. Önemli. 10.000 yen gidiyor. Sonuna kadar hak etti ya. Kaç? 18 senedir bu işi yapıyor değil mi? 18sene 70 dolar gitti. イエーイ Abi dur. Onu 20 yap. Bana 10 ver. おお Okey. O ne ありが karşımız? とうじゃあ Biraz ver abi. O ne karşımız? はいじゃあもらいますはい Abi böyle bir şey var. Bize niye söylemedin ki? YouTube bu işleri bırakıp sen de şu işlere girelim. シーバーズはこれも多分撮ってる Ha kapıyı mı açayım? Kapıyı açayım abi. Açayım abi kapıyı. Okay, please say open sesame. Open açılsam yani Open sesame. Thank you. Ha, abi. Ulan var ya sen var ya. İşini biliyorsun. Hayır seviniz. Kafamızı allak bullak etti. Tabii her dediğine kanarız. Kapıyı da bari hemen açtırsa ya gelmeden. でもオープン Gerçek hayatta böyle şeyleri yok değil mi? Aşağı kadar uğurlayacak bizi. あありがとうございます Arigatou 楽しかっ Thank たで you. And please watch my shoes. 3, 2, 1. Thank you for すおおありがとうございます son dakikaya kadar şovunu yaptı. Helal olsun. Tamamıyla kendine adamış bu işi ya. Ne kadar genç görünüyor ama hakikaten. Hiç 46 demedim. Ya, keşke kimliğine falan baksaydık Baksaydık. bunu. Zaman su gibi aktı geçti vallahi. Çok güzeldi evet. Güzeldi, enteresandı. Eğlenceli bir video Aynen. oldu. Sağ olsun Selim de beni kırmadı geldi. Böyle demek, hem estağfurullah. Japonya
hakkında konuştuk. Biraz Çekiştirdik biraz. çekiştirdik. Hem de bir Japon'un gözünden nasıl sihirler yapılır, el çabukluğu yapılır. Onu gördük. Onu da görmüş olduk. Videoyu Güzel oldu, beğendiyseniz eğlenceli oldu. eğlenceliydi. Onu söyle, araya karışmasın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, Unutmayın. abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.